especially the second stage. Evet, Uzay Çağında Yolculuk'tan herkese selamlar. Ufak bir aksaklıktan sonra yayındayız. Ufak uykuya kalmadan sonra değil, daha doğrusu. Şu an hemen durumumuzdan bahsedelim. Bugün crew için ikinci canlı yayındayız. SpaceX'in 5. insan uçuşu. Bu görevde SpaceX yeniden uzay istasyonuna 4 astronot taşıyacak. Bundan bir iki gün önce SpaceX'in Crew 2 görevi başarıyla tamamlandı ve başarıyla Florida'ya indi, iş yaptı. Şimdi ISS'te görevlerini yapmak üzere 4 astronot yollanacak. Yani merhaba. Dragon's gone internal power. Again, at T-minus 2 minutes, we'll finish liquid oxygen loading. And then a typical event, we will drain the propellant lines that go along the strong back. And we'll typically get a large cloud of condensation at about 90 seconds before launch as we see the propellant. Bakalım, şimdi kalkışın 2 dakika gerideyiz. 2 dakika sonra Falcon 9 ateşlenecek. Şu an olası bir durum için artık Dragon'ın kaçış sistemleri de açık ve çalışıyor. Güzel. Sıvı oksijen dolumu tamamdır. İkinci aşamanın sıvı oksijen dolumu tamamlandı. Dragon is also in auto idle. The flight computers on board Dragon maintaining their calculations, standing by for the T-0 mark. That next call out will be that Dragon is in countdown. Standing by now for that call. Bakalım. Uçuş sırasında Falcon 9'da ayrıldıktan sonra Shuttle of Gravitas drone gemisine iniş yapacak. Şu anda astronotlar konuşuyor. Duyamıyorum. Tamam. Son kontroller de yapılıyor. Ground teams are ready and crew 3 is ready for liftoff. Heading for that instantaneous launch window. Son saniyeler. 20 seconds to lift off. T-minus 15 seconds. 15 saniye. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ateşleme geldi. Ignition. And liftoff. Ateş. 3. Oh. Evet, Dragon Endurance kalkışını yaptı. Falcon 9'la beraber. Of, şu açıyı bitiyorum. Şu açıyı bitiyorum. Bu açı çok iyi. Güzel. 5. insanlı yok. Evet, 5. insanlı uçuş. Güzel. Şimdi insan uçuşta iyi bir şekilde başladı. Hadi bakalım. Umarız ki başka hiçbir sorun çıkmaz.
Evet, şu anda Mexico'ya geldik. Uçuş boyunca roketin üstüne alacağı maksimum aerodinamik basınç burada gerçekleşecek. Bundan sonrasında Copy, one Bravo. motorun, daha doğrusu roketin vitesi kısılmaya başlanacak. Daha çok basınca maruz kalmasın. Çünkü çok güzel bir görüntü bölgedekileri gözüküyordur. Eminiz ki. Görünce. There's a call out. We're getting the second stage engine turbo pumps ready for their ignition coming up in just a little more than 40 seconds. We've got the major events coming up here shortly. We're going to get main engine cut off, 2 minutes 36 seconds. The stages will separate, and then the second stage will ignite, carrying Dragon on its way into low Earth orbit. Everything continues to look good. Güzel. Hadi bakalım. Şimdi birazdan ilk aşama kapanacak ve aşama ayırması gerçekleşmek. Ben de. Keşke orada olsaydık. Ve şu anda ikinci aşamanın görüntü alıyoruz. Daha sonra ikinci aşamanın altından. Motor kapandı. Güzel. Aşama ayırması. Of, çok efsane bir görüntü var şu an. Çok güzel bir itik genişlemesi görüyoruz şu an. Ve ızgara kanatçıklar açıldı şimdi. İticimiz drone gemisine iniş yapmak üzere hazırlanıyor. And the lights of Florida down in the background. Position signal. That's right, and on your right, that second stage glowing. With that red color we like to see, indicating everything is proceeding well. Şu an her şey gidiyor gibi gözüküyor. Now 3 minutes and 40 seconds into flight, everything's still on track. Acquisition of signal Bermuda. Hala yolunda gibi her şey. İkinci aşama ateşlemesini yaparken birinci aşamada atmosfere girmek için hazırlanıyor. Ama insan uçları izlemek keyifli ya, bayağı keyifli. Sabah bir körü de olsa. We are coasting to apogee, beginning a slow 180 degree pitch, so that when the vehicle comes back through the atmosphere, the engines are pointed down towards the drone ship. When we do the relight, for the entry burn will come at T+7 minutes and 30 seconds, 3 minutes from now. Currently, the first stage about 166 kilometers up, continuing to coast to apogee for another brief period. Tabii, son taraftan pek bir şey göremiyoruz şu an ama birazdan atmosfere giriş ateşlemesi yapıldığında çok daha rahat olacak her şey. Orada bayağı hoş bir görüntü olacak. Tabii verirlerse. I always love to hear trajectory nominal, and the crew gets to hear it too on the call out. Acquisition signal New Hampshire. And the New Hampshire tracking station has acquired the telemetry signal. Şu anda soldan direkt hızımızı görebiliyoruz. Hızımız acayip fazla şu an. Bakacağım hatta kilometre bölü saat değil mi? Evet. Saatte 11 kilometre şu an. Artık yörünge hızının üstündeyiz gibi bir şey. Yani standart yörünge hızımız saat 7 kilometre, 7,5 kilometre falan ama biraz daha fazla şu an. Hızımız. Looks like we're pulling about 1.5 Gs. Yeah, right on cue, those check-ins on the second stage performance. Everything is still looking good on that second stage. The next milestone on the second stage will be SECO.
And we're getting our views now from inside of Evet, şu an kapsülün içinde görüyoruz bir yandan da astronotlarımız. Rahatına bakıyor. Takipler. Kalkıştan yaklaşık 6 dakika geçti ve gayet iyiyiz. Gayet iyi. 1 minute away from entry burn of the first stage. Hopefully we'll get a camera view back on the first stage as we light the 3 engines, come back into the Earth's atmosphere. Bakalım. Hala ateşleme görmedik soldan. Ya o ateşleme oldu, biz göremedik. Yani göstermediler daha doğrusu. Mürettebatımız iyi yani. Şu anlık bizim asıl önceliğimiz bu. Evet, birazdan başlıyor atmosfer giriş ateş etmesi. Düzeltme ateşlemesi olmadı. That the 3 Merlin 1D engines have lit to begin slowing down the first stage prior to entering the Earth's atmosphere. Stage 2 FTS is safe. Evet, evet. Hadi. Çok güzel, çok güzel. Hadi bakalım. Çok güzel bir görüntümüz var şu an. Güzel bir ateşlerimiz başlıyor. Slow the first stage down, we'll then enter the atmosphere where the grid fins begin to work, and then we will fire the single center engine as we approach the drone ship. Stage 1, entry burn shutdown. Evet, dinle. Evet, atmosfere giriş ateşlemesi başarılı. Sırada iniş ateşlemesi var. Bu ise tek motor olacak. Çok tatlı duruyor ya. Şu Merlin Vakum motorunun böyle yani kızarması çok tatlı duruyor. Aynısını Raptor'da görmek istiyorum ya. Raptor'ın böyle bir şekilde kızardığını görmek istiyorum. Tabii biraz daha farklı olacak. Copy Shannon. There's that call for Shannon. Stage 1 is transonic. Yani gördüğüm üzere o olmayacak gibi. Ateşleme testini görüyor sonuçta. Ve evet, ateşleme bitti. Güzel. Evet, Falcon 9'un iniş ateşlemesi başladı. Hadi bakalım. Ya artık alıştığımız şu görüntüler. And the second stage has done its job. Our crew 3 astronauts have been delivered into orbit. O evet, görüntüyü aldık. İniş ayakları açıldı. Oo, hadi bakalım. SpaceX launch escape system is disarmed. Evet, benim kaçış sistemi de kapatıldı. Bu da iyi bir yerde olduğumuzu gösterir. Evet, birinci aşamanın inişiyle doğrulandı. Güzel, çok güzel. Some great call outs. That next milestone is spacecraft separation around 12 minutes into flight. Evet. Yaklaşık 2 dakika sonra Dragon da uzay aracından ikinci aşamadan ayrılacak. Ve ISS'e gitmek üzere hazırlanacaklar. Daha doğrusu tam olarak bir düzgün görünüye oturmak için hazırlanacaklar. The crew now coasting in low Earth orbit, still attached to that second stage. Evet, güzel. Again, that next milestone coming in about 2 minutes. That second stage will separate, and Crew Dragon will be flying. Görüntü çıktı. Görüntü çıktı. Right now, the Falcon 9 second stage is still attached to the Dragon capsule. When it's time, Dragon will command separation from the Falcon 9 second stage. Right now, that second stage, under control of its flight computer, is essentially going through a sequence to idle the second stage, make sure we're not pulsing any of the cold gas thrusters, the engine has been purged out. Essentially anything that might cause motion of the second stage, we're making sure that all of that is eliminated so that when Dragon separates, it's got a very stable platform to move away from.
Yaklaşık bir dakika sonra Dragon ayrılacak. Görüntü mü aldık? I believe the chewing in the background, they're getting video back of Oo evet, güzel bir görüntümüz var orada. drone ship. Böyle akşamında kadar uzaya giderken. That's right, John. Separation coming just 10 seconds from now. Standing by for that call. 10 saniye. 10 saniye sonra Dragon ayrılıyor. Dragon Endurance ilk uçuşunda ayrılışını gerçekleştirecek. Ya böyle olması çok iyi açıkçası ya. Böyle bir sürü yeni Dragon'ımızın olması. Yeni bir tanesi daha yapılıyor. Daha da yapılacak da. And again, we are standing by. Ve evet, ayrıldı. Çok güzel bir görüntü Here ya. we go. Dragon separation confirmed. Dragon, CE. Welcome to orbit. Hope you enjoyed the ride from F9. Dragon will take you from here. Safe travels. Stand by for words from LD. Yolun açık olsun. And Endurance, LD here. On behalf of the SpaceX launch and recovery teams, it was a pleasure to be part of this mission with you. Enjoy your holidays amongst the stars. We'll be waving as you fly by. Cheers. Wow. Incredible views of the crew now in orbit. Çok enfes bir görüntümüz on the vardı. International Space Station. Better than we imagined. Büyük ihtimal şimdi ilk ateşlemeler yapıldıktan sonra astronotların giysilerini giymesi, giysilerini çıkarmasına izin verilir. There they are, our crew 3 astronauts. O ne lan? Kaplumbağa. Kaplumbağa. That next milestone will be the İşte bu. deployment of the nose cone. That'll be about a 5-minute process. It'll expose those forward bulkhead Dracos and will prepare. Çok iyi ya, bu SpaceX'in kapsüllerine uygulanan bu yer çekim göstergeleri çok iyi. Courtney, watching them in zero G right now, working their displays, it looks so easy. But we had the benefit of watching the launch team, the spacecraft team, the NASA team, everybody working here for the last weeks, working through this, and it's good to see Kaplumbağa güzel. come out looking just so easy right now. Yep, it's been a long time coming, and we're so excited to see them in orbit. Dragon SpaceX nominal dehumidifier activation. Ya çok iyi duruyor. Kaplumbağa acayip iyi duruyor. Endurance copy, VTK will be opening positive photo. Well, it was a beautiful launch from here at Ya bu arada Hawthorne. şunu diyebiliriz. SpaceX'in Hawthorne'daki görev kontrol bayağı kalabalık var. Bayağı kalabalık orası. Hawthorne'daki görev kontrol tarafı bayağı değiştirmiş. Masaların şekli falan değişmiş. Yeah, that's right. And with that, we'll go ahead and send it back to Kennedy Space Center. Daryl, how was the launch from your end? Well, it was simply stunning. Thanks. We're back here at the Kennedy Space Center. S-20 2000 önce uçma ihtimali var ama pek sanmıyorum. From that mission. Wow. Wow is right. I mean, it was amazing. Crew bir astronotlarından. Shannon Walker. And what always strikes me is you get to see it and then you hear the sound after it's gone for a few seconds. It's truly amazing. The delay in the sound coming to us. Yani şu an daha önce araca büyük dönen birisine bahsediyoruz yani. Shannon Walker. It was one of the most impressive Ne zamandı? launches I have seen. 2020 yılının Kasım ayında. Kasım'daydı galiba. Kasım'da gitti uzay istasyonuna. Ya onunla canlı yayınladık. Hatta efsane bir yayında. Hemen hemen bir ay oldu diyebiliriz. Bir yıl oldu diyebiliriz. Cidden bizim bu yayınlarımızdan biri diyebilirim. Çok keyifli o gece. İşte ya keşke insan uçuşlar böyle bir ters saatleri gelmesi de daha çok kişi izleyebilsek. Ama neyse yapacak bir şey yok. Kanalda olacak. Siz değerli dostlarımız bunu izleyebilecek. Good evening. Yes, indeed, a beautiful launch. We have
our second astronaut flying on Crew Dragon. Sanırım ISS just müdürü. returned last night. That was in Cologne. Welcoming him in Cologne after his space mission. Patladığımız And now aynen, here, patladığımız ilk yayın. courtesy of Matthias. It's great times for the European Space Agency. What a turnaround that must have been to be in Cologne, there with Thomas, coming back, and literally just days later, seeing off one of your ESA astronauts, Matthias Maurer. Yeah, it's a great time for us because we have two astronauts back to back, and we will also have Samantha Cristoforetti that will fly in April next year. So for the first time, we will have for 1.5 years permanently ESA astronauts on board of the space station. So it also shows that ESA is really stepping up to the game. We are more and more engaged in the ISS, but also in the lunar program with our NASA colleagues in the Gateway. We will have 3 astronauts flying to the Gateway before the end of this decade. We are doing a new astronaut selection, so exploration is really also taking off in Europe. And how did you enjoy the launch? Were you watching from? Böyle ortak görmek güzel. Şimdi Dragon aynı anda bir esansiyonda uçuruyor. İlerleyeceğimiz görevlerde, yani göreceğimiz görevlerde de zamanla Rus astronotlarını uçurmaya başlayacak. Kozmonotlarını diyeyim. Yani şu an onu konuşuyor NASA'yla Roskosmos. Böyle koltuk değiş tokuş yapmayı düşünüyor. Bu zamanında uzay mekiğinde vardı. Uzay mekiğine de Rus kozmonotlar taşındı. Şimdi aynısını Dragon'a uygulanmak olacak olması çok güzel bir şey. Sanırsam yaklaşık bir 12 saat sonra filan ISS'e kenetlenecek. Ondan sonra zaten yani ISS'de olmuş olurlar. Yani bahar gibi filan dönecekler. Mayıs. Yok. Mart mı? Mart gibi bir şey. Olması lazım. Yes, I talked a couple of times with him. Not as much as I would have wanted because again the launch was a little bit delayed and I had to be back in Europe welcoming Thomas. But I think he's very motivated. Of course, it's his first flight. It's always like this. Of course, also a little bit curious what's going to happen because it's different. The second flight and the first flight is totally different. At least for me, it was because you go into the unknown, and it's always a little bit scary to go into the unknown. You know that the people expect a lot of you. Matthias has a whole science program, not only an ESA science program, but also for the benefit of NASA. Ve bu görevle birlikte şuna diyebiliriz. Crew Dragon yörüngeye 18 tane insan taşımış oldu. Astronot değil böyle. 18 astronot taşımış oldu. Çok güzel. Hani ilk insan uçuşundan yaklaşık tam bir yıl oldu. Bir yıldan fazla oldu. Bir yıldan fazla oldu. 1,5 yıl desek 1,5 yılda 18 insan taşımış oldu. Çok başarılı bir program cidden. Ticari mürettebat programı. Yani zaten SpaceX tarafından diyoruz. Boeing tarafından pek diyemiyoruz bu. Oh, it was fantastic, Marie. What a beautiful evening for a launch. You know, it's like I tell folks, don't take pictures, experience it. And it was another great experience seeing those 4 guys take off into space on Şimdi tabii ki NASA'nın yardımcı müdürlüğüne doğru galiba associate yardımcı anlamına geliyor. Ne fragman heyecanlı ondan bahsediyor. Yani kim için olmaz ki heyecanlı? More than 600 people who have been to space. Matthias was number 600, Kayla Barron is number 601. What do you think about the trajectory that we're on for human space flight going forward? Well, it's absolutely outstanding. You know, what we want to do is enable a commercial economy in low Earth orbit so we can focus on that really hard job of exploring beyond our home planet, going to the moon to learn what we need, going to the moon in a sustainable way so that we can learn what we need to go on to Mars eventually. Kaplumbağa güzel ya işte. In our solar system beyond our home planet. And to do that, we want to merhaba, colonize teşekkür ederiz. Earth orbit and get as many folks as we can go into space. And that's what we're enabling right now. I think it's an amazing time for America's space program. We are definitely at an inflection point on how we are commercializing space. Evet, yayından sonra geri atmam gerekecek. Ya bir de geç kalktım. Aslında normalde yayında Anıl ve Kutay olacaktı.
mean, on 4 different space shuttle flights, you were one of the first people to cross the Benim geç kalkmam yüzünden tamam benim suçum. Özür dilerim böyle. Buradan bir özür dileyim. Olmadı ya. İşte geç kalktım. Ben yayın planlamasını yeni açtım. Şey yaptım. Oldu. Falcon 9'un akıbeti ne oldu? İndi. Falcon 9 indi. Şu an A Short Fall of Gravitas'ta takılıyor diyelim. Takılıyor. that have gotten us here today. We're in this regular cadence of missions, and also to our international partners. Well, first off, I want to say thank you. Thank you for all your dedication and hard work. You know, this is not an easy job. It is a huge challenge to safely get humans to and from low Earth orbit. And the partnership that we have with our international partners, with our commercial crew partners, you know, it has enabled this space economy that we have right now. I can't wait until we get Gateway around the moon. Again, an international partnership as we go back to the moon in a sustainable way. It's absolutely outstanding. So I think the future that we have şu an ISS'te. Sanırsam 3 kişi var. is amazing. 3 kişi olması lazım. Bir Soyuz kapsülü var şu an ISS'te. Absolutely. Associated O da with MS-18 Savannah, galiba. thank you so much for joining us. Happy Aynen Veterans MS-18 Day, olması a lazım. little early, and happy Marine Corps Wait, birthday. more importantly, yeah, that's right, 246 years around. Bakalım Bill Nelson'ı görecek miyiz ya? Bill Nelson da oradaydı. NASA'nın başkanı da oradaydı. Everybody's hard work that makes NASA such an awesome place to work. Number one in the federal government. This is an amazing team, and I couldn't be more proud of them. All right, thank you so much. You bet. Daryl, we'll send it back to you. And Bob, thank you so much. Evet, And Falcon now 9'u you're gördük. looking at a view of the first stage of the Falcon 9 rocket, which has landed back on a drone ship out in the middle of the Atlantic Ocean. The view cut out during our live coverage, but now you see it there. It landed, and it was a beauty. It was. That is so amazing that they do that time and time again. It flew CRS-22, it flew Crew 3, and it'll fly again. Yes, it will. Now, just a quick update. Kalkış 15 dakika önce mi konuştular? Tamam. The nose cone from the Dragon has deployed off of it. Şimdi bugünkü itişimiz zaten ikinci göreviymiş bugün. Daha öncesinde işte bir CRS görevini uçurmuş. Bu da ikinci göreviydi. Kuruluş. İkinci göreviydi. Daha sonra uçacak. İşte Starlink görevlerini uçar büyük ihtimal. Ha belki üçüncü uçuşunda yük taşıyabilir. Neden olmasın? Ki TürkSat 5 ay taşır belli olmaz. Güzel olur aslında. İnsan taşımış bir birinci aşama bizim uyumuzdan birini taşımış. Neden olmasın? Launch broadcast. Let's take a look, and here we go. Hi NASA. I'm talking here. O zaman tamamdır artık burayı alabiliriz. Güzeldi. Gayet güzeldi. Ekran yayını yazık ki olmayacak ya. Pek uygun bir şey de değil. Keşke yapabilseydik ama ne yazık ki. Arkadaşlar çok teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Umarım keyif almışsınızdır. Bunun gibi daha çok içerik için kanalımıza abone olmayı, yayınımızı beğenip paylaşmayı ve bu sayede bizim daha çok insana ulaşmamızı isterseniz ne yaparsanız çok memnun oluruz. Bugünlük Uzay Çağında'dan bu kadar diyelim. Görüşmek üzere. Günaydınlar diyelim.